Bugün günümüzün en büyük dertlerinden biri olan trafik cezalarının tarihin tozlu sayfalarından günümüze uzanan hikayesini anlatıyoruz. İşte karşınızda tarihten günümüze trafik cezaları. Trafik cezaları sadece günümüzde yoktu. Daha milattan önce 450'lerde Roma İmparatorluğunda bile trafikte düzeni sağlamak için kurallar vardı. Mesela şehir merkezinde at arabasıyla hız yapmak yasaktı. Evet, at arabasıyla. Belki o zamanlar bile şehir meydanında at arabasıyla drift atan magandalar bile vardır. At arabasıyla drift atmak yasak. Yasak! Orta çağa geldiğimizde şehirler büyüdü, sokaklar daraldı ve trafik kuralları biraz daha sözlü gelenek halini aldı. Şövalyeler atlarıyla şov yaparken yayaların can güvenliği tamamen şansa kalmıştı. Hatta bazı soylular "Ben şövalyeyim, çekil la yolumdan köylü!" diyerek kuralları hiçe sayardı. Bu size bir yerden tanıdık geldi mi? Neyse, tabii o zamanlar radar olmadığı için cezalar genellikle kılıçla veya "Senin şövalyeliğini sorgularım, senin kafanı kırarım" tehdidiyle kesilirdi. "Ulan krala verdiğimiz vergilerle biniyorsun o ata be!" Ve nihayet sanayi devrimiyle birlikte sahneye otomobiller çıktı. İlk başta şeytan icadı diye dışlanan bu demir atlar kısa sürede yolları fethetmeye başladı. Tabii beraberinde hız limitleri de geldi. İngiltere'de 1865'te çıkarılan Kırmızı Bayrak Yasasına göre motorlu araçların önünde kırmızı bayrak sallayan bir kişi olmalı ve hız limiti saatte 3.2 kilometre olmalıydı. Evet, bildiğiniz tempolu yürüyüş hızı. "Hızlan biraz, hızlan! Adam yürüyerek geçiyor bizi!" 20. yüzyıla geldiğimizde trafik kuralları ve cezaları da evrim geçirdi. Ehliyet sınavları, trafik ışıkları, şeritler, her şey daha düzenli hale geldi. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte radarlar da hayatımıza girdi. Ve yine her zaman olduğu gibi bu düzen anlayışı biraz da fırsattan istifade ve cepleri doldurun baylar anlayışına büründü. Neden mi? Siz galiba biraz ülke gündeminden uzak yaşıyorsunuz. Günümüzde ise mevcut olarak ülkemizde 30 kilometrede bir koyulan bu radarlar halkın bir miktar tepkisine neden oldu. Çünkü hız sınırları 1865'te İngiltere'de koyulan 3.2 kilometrelik hız sınırına benzedi. Mesela şöyle düşünün. Düz bir yoldasınız. Yolun kenarında 30 kilometre hız sınırı tabelasını gördünüz ve yavaşladınız. 50 metre sonra 100 kilometre hız sınırı yazısını gördünüz, hızlandınız. 10 metre sonra hız sınırı 2 kilometre tabelasını gördünüz, arabanızdan inip yürümeye başladınız. 20 metre sonra 300 kilometre hız sınırı yazısını gördünüz, sizinle aynı hızla ilerleyen arabanıza atladınız ve gazı köklediniz. Clio ile nasıl 300 yapacaksınız da? Neyse, siz daha saatte 300 kilometreye ulaşmadan arabanızı sırtınızda taşıyarak yürüyün ve aynı zamanda dilinizi de çıkartın tabelasını gördünüz. Çünkü bu tabelanın anlamı budur. Arabanızı sırtınıza alıp dilinizi çıkartarak yolculuğa devam ettiniz. Dilinizi çıkartın beyefendi, dilinizi ceza yiyeceksiniz. Gördüğünüz gibi bu kurala uymayan birçok sorumsuz sürücü de var. Acaba niye? Tabii ki biraz abartıyoruz ama durum maalesef buna benzer bir hal aldı. Sizin bu kurallar hakkındaki düşünceleriniz neler? Yorumlarda fikrinizi belirtmeyi ve kanala abone değilseniz abone olarak bildirimleri açmayı unutmayınız. Kanalı desteklemek ve videolara erkenden erişebilmek için kanalımıza katılabilirsiniz. Görüşmek üzere.